Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin evinde bulunan malzemelerle bizi çocukluğumuza götürecek bir klasik olan anne kurabiyesi tarifimi paylaşacağım. Üstü bol cevizli, şekerli, içi portakallı, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir kurabiye. Şimdi yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için 2 adet yumurtamız var. Bir tam, bir de beyazını koyuyorum. Üzerinde sarısını sürmek için ayırıyorum. Bunun üzerine de 1 su bardağı 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle toz şekerimiz var. Bunları şimdi yumurtayı ve şekeri güzelce karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra şimdi sıvı malzemelerimizi ilave edelim. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 125 mililitre bardak ölçüm. Yine aynı bardak ölçüsüyle 1 bardak yoğurt. Şimdi bunları da şöyle karıştıralım. İçerisine de 50 gram tereyağı, oda ısısında bir tereyağı olsun. Daha kolay karıştırırsınız. Şöyle iyice ezelim. Tereyağımızı da iyice karıştırdık. Şimdi unumuzu katmadan önce 1 adet portakal kabuğu var. Portakalımı güzelce karbonatla ovdum. 15-20 dakikada karbonatlı suda beklettim. Ve şimdi kabuğunu şöyle rendeliyorum. Şöyle anne kurabiyesinin olması mis gibi portakal kokusu hem rengini verir hem aromasını verir. Biraz da limon rendeliyorum. O da çok az, hemen fazla değil. Bu da kendi bahçemin limonlarından, organik. Artık yavaş yavaş unumu katmaya başlıyorum. Ununuzu her zaman arkadaşlar kontrollü ilave edin. Şimdi biraz koyduktan sonra üzerine şöyle 1 çay kaşığı karbonat. Bu bir kıtırlık verir. Anne kurabiyesinde çok önemli. 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Yavaş yavaş önce şöyle spatulamla karıştırarak unumu kontrollü bir şekilde yediriyorum. Unumdan biraz daha ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi önce şöyle bir kek karışımı gibi oluyor arkadaşlar. Birden unumu katmıyorum. Bu yoğurda göre, yumurtaya göre, unun markasına, kalitesine göre aldığı un miktarı değişebilir. Bu şekilde yavaş yavaş yedikçe ilave ederseniz daha güzel olur. Tam kıvamını daha kolay yakalarsınız. Un miktarı arkadaşlar 5 su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardağıyla, yani şu bardak ölçümde 5 su bardağı, bir de 1 yemek kaşığı gitti. 5,5 hazırlamıştım. Diğerini ilave etmiyorum. 1 yemek kaşığı kaldı. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir kıvamı var. Katı değil ama çok yumuşak da değil. Çok yumuşak olursa yayılır kurabiyeleriniz. Şeklini koruyamaz. Bu kıvam çok güzel. Yumuşacık ama dediğim gibi çok da yumuşak, böyle cıvık değil. Ele yapışmıyor. Görüyorsunuz elime de. Şöyle bakın yoğurabiliyorum. Bakın. Bu kıvam çok güzel. Artık kurabiye hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Kurabiye hamurumuzdan şöyle cevizden büyük mandalina kadar, küçük bir mandalina kadar parça alalım. Çok da küçük olmasın, çok da büyük olmasın. Yani ortalama 20, 22 veya 18 aldığınız bezelerin büyüklüğüne göre değişebilir ama şu büyüklükler yeterli. Daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şöyle şimdi bütün hamurumu bu şekilde yuvarlayarak tepsime diziyorum. Kurabiye hamurlarımızın büyüklüklerini tarttım arkadaşlar sizin için. 57-58 gram, mutfak tartınız varsa o şekilde de ayarlayabilirsiniz.
Ben mutfak tarttım hepsini. O şekilde daha düzgün olsun diye. Kurabiye hamurumuzun üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarımızı çırptık. Şimdi kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarımızı sürelim. Mis gibi portakallı harika bir kurabiye. İsterseniz içerisine üzüm, kuru üzüm de koyabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Evdeki ve eldeki malzemeler nelerse isterseniz zenginleştirebilirsiniz. Bu en klasik, en sade, evdeki olan malzemelerle yaptığımız harika bir anne kurabiyesi. Kurabiyelerimizin üzerine toz şeker ve ceviz serpeceğim. İsterseniz sadece toz şeker, sadece ceviz de serpebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi biraz ceviz, biraz da toz şeker serpeceğim ben bugün. Şöyle hafif bastıralım cevizlerimizi ki düşmesin üstünden. Fırınımı da bu arada 180 dereceye açtım. Isınıyor şu anda. Biraz da toz şeker atalım. Şöyle çıtır çıtır yerken ağzımıza ceviz, şekerin çıtırtısı lezzetine lezzet katsın. Kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 dereceye pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Benim fırınımda 35 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şimdi kurabiyelerimiz ılıması için dinlenmeye bırakıyorum. Kurabiyelerimiz ılıdı ve artık sunuma hazır. Şimdi şöyle bir tanesinde daha yakından iç dokusuna da bakalım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Altı da üstü de aynı o şekilde. Üstü şekerli, cevizli, çıtır çıtır dış kabuğu, içi de yumuşacık. Şöyle bir tanesini de bir bölelim. İç dokusunun güzelliğine bakar mısınız? Portakal kabukları mis gibi. Bakın içi yumuşacık ama dışı çıtır çıtır. Efsane bir kurabiye. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.